inanılmaz lezzetli. Yani bunun için kamera açtık, öyle söyleyeyim size. Yolda yürürken size 3 farklı tip kişi yanınıza gelecek. Bu kadar orantılı ve bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Kaliteli bir mekanda eğlenmek istiyorum derseniz geleceğiniz durak Epic. Yani buranın maalesef bir de böyle bir yüzü var. George'u bulun. Eğer böyle deneyimler yaşamak istiyorsanız, yani tatilimiz burnumuzdan gelsin istemiyoruz. Şnorkeling yapıyor, kaydıraklardan kayıyor, partiliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Burası gündüzü ayrı hareketli, gecesi ayrı hareketli. Bu konuda Filipinleri tek geçerim şu an. Nasıl bu menüler yerimiz galiba. Yepyeni bir Boracay gününden hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi kumdan kalelerimiz hazır. Aralık 2025. Bugün daha ne diyeyim, şu manzaraya bakın. 4 kilometrelik harika beyaz kumlarıyla, turkuaz sularıyla, palmiye ağaçlarıyla White Beach'e geldik. Bugün sizler için bu White Beach'i komple dolaşacağız. Burası 3 istasyondan oluşuyor. Hepsini sizler için nerede ne var anlatacağız. Yemekler yiyeceğiz, çarşıyı gezeceğiz, D-Mall'a gideceğiz ve arka sokakları göstereceğiz. Her şeyi yapacağız Masajda bugün. yaptırır mıyız? Yaptırmaz mıyız ya? Bugün her şeyi yapacağız arkadaşlar. Enerjimizi topladık. Ben hala hastayım. İyileşmiyorum bir türlü. Ama hiç problem yok. Geldik. Şimdi güzel bir yemek yiyeceğiz. Enerji depolayacağız. Sonra adayı fellik gezeceğiz. Buradayken bir şey söylemek istiyorum. Bu kaleler her gün su altında kalıyor. Tekrar sabah 6'da gelip her gün tekrardan yapıyorlar. O yüzden kişi başı fotoğraf çekilirken ya da video çekilirken 20 peso alıyorlar. Bunu çok görmeyin lütfen bu arkadaşlarımıza. Emeği, Bunu, evet, karşılığı. emeğinin karşılığını verin. Hazırsak başlayalım o zaman. Okey. Again. Bandana. Dayının teki var, sabahtan beri böyle bağırıyor, beynimizi yedi ya. Kaç gündür denk geliyoruz. Vallahi artık şuramdayım, adamı görünce ensesine şapalığa vurmak istiyorum. Vallahi ya. Yemeklerimizi yedik. Bali'den sonra bence ilk defa böyle ağzımıza uygun, Evet. güzel bir kahvaltı yapmış olduk. Normalde otelimizde kahvaltı var ama bugün farklı bir şeyler yemek istedik. 1731 peso tuttu. Yani yaklaşık 1000 lira oluyor. Ama biz bir şımarıklık yaptık. Bu ara böyle biraz kendimizi bir ödüllendiriyoruz. Hastayız vesaire. Ortaya büyük de bir pankek söyledik. Bunu 3 kişilik kahvaltı olarak düşünebilirsiniz. Evet. 1000 liraya geliyor. Yemekler de gayet lezzetliydi. Lezzetliydi. Her şey temizdi. Bunun dışında söyleyebileceğimiz başka Ya bir şey hiç var yok. mı? Güzel. Yok. Burayı kesinlikle tavsiye ederiz. Hani güzel bir kahvaltı yapayım derseniz Cafe del Sol Boracay'a gelebilirsiniz. Epic Cafe'nin tam yanında. Evet. Evet. Hadi. Hadi şimdi stationları gezmeye başlayalım. Hatırlarsanız Bali'de ve Malezya'da vergiler farklıydı. İşte servis ücreti vesaire alınıyordu. Burada da %12 yemek vergisi alıyorlar. Bilginiz olsun. You have the party boat? Yeah, we do have. Yeah. When it starts? Today is ongoing. If you want to join, we have some slots When it starts? today, ma'am, until 6 p.m. Until 6 p.m. Yes, that From is 3 p.m. Yes, from 3 to 6 p.m. Okay. That Saat is, 3'ten 6'ya kadar. And how much per person? That is only 1,000 per person. 1,000 per Peso. person. What including? Cocktail drinks, we have pika foods in the boat. We do have a kayaking, slide, snorkeling until sunset coming down. Ah, perfect. Yes. Thank you so much. We will let our followers for this. Thank you. Thank you. Bu biraz
bayağı spontane bir giriş oluyor. Aklıma girecekti. Mikrofon gibi. Bayağı spontane bir giriş oluyordu, evet. Şimdi şöyle Station One'a geldik. Aklımıza takılan bazı sorular oldu. Onları bir giderelim diye bir Wi-Fi'ye ihtiyaç duyduk. İnternete ihtiyacımız vardı. Buraya geldik. Estacia Una diye bir otel var aslında ama böyle çok da güzel, sahil kenarında. Böyle bir barları da var. Yemek de yiyebiliyorsunuz. Geldik. Özellikle bunu açmak istedim çünkü şimdiye kadar buraya geldiğimizden beri içtiğimiz en güzel mango shake'i içiyoruz. Çok iyi. İnanılmaz lezzetli. Yani bunun için kamera açtık, öyle söyleyeyim size. Eğer yolunuz Station 1'e düşerse, serin bir şeyler içmek isterseniz buraya mutlaka uğrayın. Tavsiye ederiz. Bu bardağın fiyatı da 150 peso, yani 90 TL. Aynı zamanda karşısında da bu bölgenin en özel, en meşhur ve en çok rağbet gören volkanik kayalarından biri olan, birazdan gideceğiz, size anlatacağım. Bir tanesine karşı şu şekilde bir manzarada oturup içebilirsiniz. Evet, şimdi White Beach'in en kuzeyindeki Station 1'deyiz. Eğer tatilinizde huzur, rahatlık, sakinlik arıyorsanız eğer gelip konaklamanız gereken bölge burası. Burada kocaman bir geniş plaj var. Beach voley oynayan kişiler, paddle oynayanlar, frisbee oynayanlar, denizde surf yapanlar, bir Her sürü şey var. aktivite için ve sakinlik için en uygun yer burası. Ayrıca burada lüks resortlar, işte böyle o güzel, pahalı ya da uygun fiyata ama güzel görünümlü Airbnb evleri var. Evet, evet. Onlarda konaklayabilirsiniz. İlk durak böyle. Burası adanın kuzeyburnu olduğu için çok tatlı tropik rüzgarları var ve minik minik dalgaları var. İnsanlar buralarda surf yapıyorlar küçücük dalgaların üzerinde. Biz de şimdi Station 2'ye doğru yol alıyoruz. Yolumuzun üzerinde enteresan bir oluşum var. Önce ona uğrayıp onu anlatacağız size. O kadar keyifli ki şu an size anlatamam yani. Çok böyle değişik duygular içerisindeyim. İnşallah bir günün birinde siz de buralara gelirsiniz. Bizim bu yaşadığımız hisleri, duyguları siz de yaşarsınız. Çok garip bir duygu. Buralarda mutlu olmamak, gergin olmak, stresli olma imkan yok. Hasta olmak hiç mümkün değil. Ama ben oldum. Ama hissedemiyorsun. Evet, hissedemiyorum hasta olduğumu. Şu güzelliğe baksanıza. Cennet değil de ne? Bir de hava kapalı olmasına rağmen yani bu renkler muazzam. Arkadaşlar şu an volkanik kayalardan oluşan Willy's Rock'ın üzerindeyiz. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi fotoğrafsal anlamda ve görsel olarak çok rağbet görmesi. Çünkü hem doğal bir oluşum hem de üzerine Meryem Ana'nın heykelini inşa edip burayı kutsal bir alan haline getirmişler. Burası gelgit zamanında çok güzel oluyor. Neden güzel oluyor? Gelgit azaldığı zaman, sular çekildiği zaman aynı bizim gibi yürüyerek buraya geçebiliyorsunuz. İsterseniz çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz, anılar edinebilirsiniz. Aynı zamanda gelip isterseniz burada duanızı edebilirsiniz. Sular biraz yükseldiğinde buraya yürüyerek geçmek zor olabiliyor. O yüzden gelgit zamanını yakalamanız, yani suların çekildiği zamanı yakalamanız önemli. En güzel zamanı da gün doğumu ve gün batımı zamanları. Gerçekten muazzam renklerle harika manzaralar sunuyor. Biz de gelip bu deneyimin bir parçası olduk. Buraya gelip de bunu yapmadan olmazdı. Çünkü en ikonik noktalardan bir tanesi burası. Hey! What's your name? My name is Arzu. How about you? You are shy? Yeah. Don't be so shy. You are so kind. Thank you. Thank you. Arkadaşlar biz burada şimdi çekim yaparken bizi takdir etti kendisi ama şimdi utanıyor. Perfecto. Pleased to meet you. Bye bye. Bu arada burada yengeçler var. Yengeçlerle beraber yüzüyoruz, yürüyoruz. Sular da yükselmek üzere ama hala da yürüyebiliyoruz. Burada balıklar var. Hava acayip patlayacak gibi duruyor. Şuraya bakın. Şimdi yavaş yavaş şurada ileride görüyorsunuz kalabalık başladı. İşte oradan itibaren Station 2 başlıyor diyebiliriz. How much? 200 peso. How many hours? Many long time? Many long time? It's up to us? No, it's not for rent. Not for rent. For pictorial only. What is this? Picture. Ah, for picture only. Picture. I have a... Ah, then we can't rent it. You can rent, but it's a little bit cheap.
If you rent like Wavy. 30 That's minutes, like uh-huh. 300 peso. 300. Okay. Thank you so much. Evet, geldik adanın kalbi Station 2'ye. Burada restoranlar, barlar, hediyelik eşyacılar, mağazalar, masajcılar, başka bir sürü tur satan kişilerin olduğu yerler. Muhteşem bir manzara. Olay burada. Evet. Kalp burada atıyor yani. Her şey burada dönüyor. Ayrıca burada D-Mall diye bir yer var. Duymuşsunuzdur illaki Boracay ile ilgilenenler. O da tam olarak Station 2'de. Şimdi size şundan biraz bahsetmek istiyorum. Yolda yürürken size 3 farklı tip kişi yanınıza gelecek. Bir tanesi masaj diyen, masaj yaptırmak isteyenler. 2. İkincisi tur şirketleri ellerinde tur kataloglarıyla beraber geliyorlar. Ada tamamen su sporlarına, işte yazlık tatile odaklı olduğu için tamamen su sporlarına odaklılar. Bakın görüyorsunuz hemen masaj soruyorlar. Her türlü su sporunu yapabilirsiniz. İşte şnorkeli var, dalması var, çıkması var, kanosu var. İşte Parasailik var, helikopter var, her şey var. Ya ne ararsanız var. Onlarla ilgili de birazdan sizin için fiyat bilgisi alacağız. Daha sonrasında üçüncü olanlar da örgücüler. Braid. Sen de Bağırıyorlar. göster Ama şöyle bir şey, biz thank you. Bu arada biz saçlarımızı ördürdüğümüzden beri kimse tabii bunu bize yapmıyor. Şu arkadaşım bize seslendiği iyi oldu. Dördüncü bir kişilik de deniz mahsulü yemekleri diye bağıranlar. Seafood diye. Böyle toplamda 4 farklı çeşit var. Bunlar size sürekli böyle yanaşacaklar. Yalnız bunun yanı sıra her yerde güvenlik var. Güvenlikler sizi çok daraltırlarsa hemen iki kaş göz, bir telsiz hareketi hemen yanınızdan uzaklaştırıyorlar. Asla ve asla kimse sizi rahatsız edecek boyutta yanınıza gelmiyor. Zaten gelemiyor. yanımıza gelen satıcılar da sürekli bir gözleri hep güvenlikte. Evet. Güvenlik eğer ki ona dikkatli bakıyorsa veya yaklaşıyorsa hemen tek gö giyip gidiyor. Bu Çok arada- güvenler bu arada. Bu arada biz şu anda D-Mall'un içine girdik. Bu tam Epic restoranın oradan giriyoruz giriliyor, diyebiliriz. evet. Epic'in sokağından hemen giriyorsunuz. Böyle çok tatlı küçük evlerden oluşan mağazaların olduğu, yine böyle yemek yiyebileceğiniz restoranların olduğu böyle ufak bir alan yapmışlar. Şimdi size biraz da orayı gezdirelim. Daha sonra da Station 2'nin görsellerini alalım. Christmas her yerde. Evet. İşte burası da D-Mall dedikleri açık hava alışveriş merkezi diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Burada yemekler sahile göre biraz daha uygun fiyatlı. Bak sabah 58-55'ten bozdurmuştun sanırım. Şu an 58. Burada merkezde 58. En düşükte gördüğümüz şimdiye kadar 58 bu arada. Her yerde yemekçi var, hediyelik eşya var. Görüyorsunuz. Yani bu arada bunu söyleyeceğim için üzgünüm ama hani Asyalılar çok gürültülü ya. Çok mu? Çok gürültülüler. Uğur'la şimdi Kokomama'ya geldik. Bakın böyle değişik ürünleri var. Bakın burada ilk önce yemek istediğiniz boyutu seçiyorsunuz. Daha sonra mangolu mu mangosuz mu onu söylüyorsunuz. En sonunda da üzerine koymak istediğiniz dondurmayı seçiyorsunuz. Orijinal kokonatlısı var, kokonat pandan var ve karışık olan var. Cevizleri var. Sticky rice tamamen yulaf gibi bir şey. Aynı zamanda pirinç patlakları da var. Bayağı enteresan bir tat ve karışım, acil denemen lazım. Ben tadının bu kadar hafif, bu kadar orantılı ve bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Çok hafif bir tatlı. Serinlemek için Mükemmel. muazzam. Değil mi? Çok sağlıklı geliyor. Kapısında da franchise vermiyoruz. Lütfen sormayın yazmışlar. Evet. Yani franchise almak isteyeceğiniz kadar güzel bir lezzet olabilir. Afiyet olsun yavrum. Sağ ol hayatım.
Fareler geziyor. Balık pazarı. D-Mall'un hemen arka sokakları. Tavuklara bakın. Açık etler satılıyor böyle. Of, kurutulmuş balıklar çok ağır kokuyor. Şöyle bir manav. Hatırlıyor musun, buraya ilk geldiğimiz gün burada gezerken bir kedi görmüştük. Fındık faresi yakalamış yiyordu. Tam bu sokaktaydı arkadaşlar maalesef. Bakın masaj salonları. Eğer yanlış hatırlamıyorsam o kedi bu kediydi. Adada en çok göreceğiniz hediyelikçilerden bir tanesi bu. Şu tişörtlerden kendime ben de bir tane alacağım. Bakın arkadaşlar, burası bir smoking area. Yani o tütün ve vibe'ları içebileceğiniz alan. Bu gibi yerler var. Buralarda içebiliyorsunuz. Bunların içine yiyecek içecek sokmak yasak. Arkadaşlar şu anda Epic adlı mekanın önündeyiz. Burası neden önemli? Size neden gösteriyoruz? Burası gündüzleri bar, restoran ve beach kulüp olarak hizmet vermekte. Akşamları da belirli bir saatten sonra masa düzenini tamamen değiştiriyorlar. İçeride DJ'ler çıkıyor ve gece kulübü haline geliyor. Gece saat 12 ile 4 arasında kulüp olarak hizmet veriyor. Yani tam olarak gece dışarı çıkacağım ben, güzel, keyifli, kaliteli bir mekanda eğlenmek istiyorum derseniz geleceğiniz durak Epic. Fiyatlar da adanın genel ortalamasının bir tık üzerinde. Biz buraya ilk geldiğimiz akşam bir şeyler yemiştik. Her şey gayet lezzetliydi. Sunumlar gayet güzel. Porsiyonlar büyük. Lezzetler yerinde. Gece de inşallah bir akşam Uğurcuğum iyileşirse gelip şurada bir güzel kurtlarımızı dökeceğiz. What do you sell? This Boracay is the most cheaper seafood here in Boracay. Dampa. Dampa. Yeah, dampa. Boracay'ın en uygun deniz mahsullerinin satıldığı yermiş arkadaşlar. Where is your place? Over there. Over there? You know, you check and then This part. no, inside. Inside, okay. Seafood market. Let's see. Arkadaşlar bakın, burası böyle bir ara sokaktan sokuyor sizi. Oo, ben de merak ettim. En büyük deniz mahsullerinin satıldığı pazarmış burası. Oraya doğru bizi götürüyor şimdi. İlk defa gidiyoruz biz de. Hadi bakalım. Bizi aldı, nerelere götürüyor? Yürüyoruz da yürüyoruz. İnşallah o az önce gördüğümüz yerlere götürmüyordur bizi. Çok enteresan bir yerdeyiz bak, ara sokaklarda. Yani buranın maalesef bir de böyle bir yüzü var. Olay sadece White Beach'ten ibaret değil. Çok fakir bir ülke arkadaşlar. Yani arka sokaklarına geçtiğiniz zaman bambaşka bir hayat sizi karşılıyor. Üzücü. Bakın. Deniz mahsulleri. Dün demiştim ya sana, böyle bir şeyler mi yesek diye. Bakın, yengeçler var, ıstakozlar var. Şunlar ne acaba? Bak, tiger shrimpler bunlar Uğur. Akşam istersen burada yiyelim. Evet, akşam buraya gelebiliriz. Kabuklular var bir sürü. Şimdi bizi çağırıyor. Git bakalım bebeğim. İsterseniz buraya oturuyorsunuz, taze taze söylüyorsunuz ve yiyorsunuz. Wow! İnsanların tabakları muazzam bir şekilde dolu. Arka taraflardan bizi dolaştırıyor. Burada başka bir mekan var. Bakın. See the seafoods. Wow, rengarenk balıklar. Tiger'lar bunlarmış. Yeah. So cute. Wow, so amazing. Your marketing is really good, yeah? I told you. Oh, it's alive. We choose over here Yeah. by kilogram. Yeah, by kilogram. Then you cook it Yeah. and bring to us. yes. For example, that crab, how much is it? Wow. What do you One crab. One crab. I weigh it. I weigh. Okay. I weigh it. Oh. And then they calculate. Almost a half kilo. Neredeyse yarım kilo. You're a blogger in your nation. Yes, Wow. Turkey. We are from Okay. Turkey. If you nice cook, you just follow me. Yes, you sure. convince your city that going here in Boracay. Sure. Yeah. For the That is live our rate. 1125 peso. Pişiriyor ama. Evet, yani yaklaşık 700 TL gibi bir şey. What is your page, madam? Yeah. What is your page? How much? I'll show you. Yo, How many pieces? Maybe 6 pieces enough for me.
You know what? This oyster, do you have an oyster in your country? Actually we have, but it's not so common actually. You see the meat of oyster in the Philippines like this. Ah, Yeah. yeah. But the Yes, meat small is- shell, The yes. meat, How much these 6 pieces? I eat Including cooking, by the way, right? These prices. Cooking is only 200 pesos. 200 peso. for the Pişirmeye ingredients. 200 bin alıyorlar. Okay. 200 peso alıyorlarmış. For only Only preparation and ingredients, madam. Preparation and 6 ingredients. tane tiger shrimp 1680 peso, yani yaklaşık 1000 lira falan. 1000 lira gibi oluyor. Okay, Okay, thank you so much. Nasıl satıyor malını görüyor musun? Yiyebilir misin? Hayatta yemem. Ooh, really nice. Perfect. You made us hungry, man. Thank you, bye bye. Gel arkadaş. Okay, can we go there? Okay, thank you. Şimdi biz de deneyimlemiş olduk. Eğer ki siz de yolda size bu... My name George. Your name is George, Yeah, okay. George. Arkadaşlar Dampa, Yeah, George. George'u bulun. Eğer böyle deneyimler yaşamak istiyorsanız, böyle yemek istiyorsanız eğer siz gelin. Biz söz verdik dedik, şu an hani kurtulmak için George in the jungle. yalan söylüyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani ben böyle bir yerde yemeye çok cesaret edemem. nasıl Tatilim yiyeceğiz oraya? burnumdan gelsin de çok Yiyeceğiz. istemiyorum yani. Okay. Thank you George. See you in the evening. Evening. Bye bye. Thank you so much. Yani biz günlerdir bu deniz yemeklerini, deniz mahsullerini önümüze böyle getiren kişilere sanki hani orada bir mekan var da onun içine bizi çekecekmiş gibi düşünüyorduk ama Öyle değilmiş. içerideki, evet bak, deniz mahsullerinin satıldığı pazara götürüyor. Orada taze taze, Anlaşmalı. evet taze taze orada seçiyorsun. Hemen pişirtiyorsun. Pişirmesi için 200 peso alıyor. Diğerlerinin zaten kilo fiyatlarını gördünüz. Yani azıcık şöyle minicik kendime güvenebilsem belki denerdim ama çok zor. Hayatta yemem. Yani tatilimiz burnumuzdan gelsin istemiyoruz. Ama yiyen turistler de vardı enteresan bir şekilde. Onlara afiyet olsun. Evet, afiyet olsun ama bilmiyorum. Şimdi bir de masaj fiyatlarına bakalım. Bu arada hala Station 2'nin içindeyiz. İçe doğru yürüyoruz. Bugün bir adamla konuştun, o şey galiba. O trampetliler de gene geliyor. O sadece şeydi, parti botlarıydı. Onlar saat 3 ile 6 arasında alıyor. Bak hatta hemen şimdi canlı şurada parti botları size göstermek istiyorum. Bir tane hemen karşıda görüyorum. Yakınlaştırmaya çalışacağım. Bakın şuralarda şöyle ışıklarını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada var 2 tane, şurada var 2 tane. Bir tane de şurada gidiyor. Bunların özelliği tamamen şu: saat 3'te sizi bugün o gösterdiğimiz noktada, yani Station 2'nin kuzey tarafında uç noktasından sizi alıyorlar. Teknelere bindiriyorlar, götürüyorlar. Daha sonrasında akşam saat 6'ya kadar, 6.30'a kadar gezdiriyorlar. Burada gün saat 5.30'dan sonra batmaya başlıyor. Ve normalde şöyle arkamda gördüğünüz yerde çok güzel bir gün batımı oluyor. Dün size göstermiştik. Bu gün batımına karşı insanlar şnorkeling yapıyor, kaydıraklardan kayıyor, partiliyor, yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. İsterseniz siz de deneyimleyebilirsiniz. Hello sir, can you give us some information about your tours? Yeah. Yes. Vlogger? Yes. Yes, vlogger in YouTube. But we are a new channel, not so high followers. No problem. Okay, what you have? Activities. Parasailing, jet ski, banana, helikopter. Bu neymiş? UFO. UFO böyle yuvarlak. Yes. Kristal kayak. ATV var, kristal kayak var. Bugün size gösterdiğimiz Evet, diving. speedboat. Bu arada kasklı dalışlar var. Sailing botlar var, yelkenliler. Scuba diving var. Island hopping. Ah, And Paddleboard var. What about the biçimi. prices? For example, for parasailing, 15 minutes. This one is 1800. 1800, 180 only or 1080? 1800. 1080 per person. Yes. Yes. Yani 1800, yaklaşık 1200-1300 Evet, TL'ye gidiyor. TL'ye denk geliyor 15 Bestseller. dakikası. Which one is your best seller? This one like this. This is a package. What you have inside in it? Yeah. ATV, buggy, ATV zip line. Superman zipline, skybike, ferry walk, Yes, all nice, activities. kayak, Only one. yes, Paddleboard, only cliff one. jumping. All these 7 activities is a package. Yes, package. How much per person? This one is 3500 3,500, yani 3500 pesoya. in all activities. In all 16
or 7 only? Yes, this one. 16. All of them. All. Aa, 13 tane al diyor. 3 taneyi de sana hediye etmiş oluyor. Evet. 3500 pesoya denk geliyor. Yani 600, 1200, 1800 yaklaşık 2000 lira gibi bir şeye denk geliyor. Aklınızda olsun. Thank you so much for Thank giving you. information. Bye bye. Burası da gece çok hareketli oluyor. Bir kulüp oluyor. Bayağı dün akşam önünden geçtik biz. Evet. Yani şöyle bir şey oldu. Bunu da size anlatmak istiyorum. Şu anda Kuala Lumpur'un YouTube vlogunu editliyoruz. Bunu yaparken akşam orada yediğimiz, yolculukta yediğimiz McDonald's'ı gördük. Benim canım bir anda patates kızartması çekti. Gecenin saat 12'sinde koşa koşa McDonald's'a geldik. Ve o sırada gördük, burada ortam yıkılıyordu. Yani yanımızda kamera falan yoktu. Keşke olsaydı çekseydik ama bu akşam ya da yarın akşam zaten mutlaka çekeriz. Yarın da kutsal bir günleri. Evet, Olur mu yarın bilmiyorum. kutsal Bu günleri. gece çıkabiliriz. Burası gündüzü ayrı hareketli, gecesi ayrı hareketli. Hepsi de dediğim gibi Station 2'de bulunuyor. Su sporlarını da gördünüz. Ne olanakları olduğunu gördünüz. Bana sorarsanız şimdiye kadar fiyatlarda böyle çok turistik, yüksek kalmış diyebileceğim bir tek su sporları var. Ama adada zaten yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Ufaktan yağmur da başlıyor. Evet, şu anda çiseliyor, şimşekler çakıyor. Station 3'ü de hemen gidiyoruz, size gösteriyoruz. Bakın bu Mandarin Bay de benim bu resort spa en sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Dışarıdan gerçekten çok güzel, çok klas duruyor. Dün buraya şöyle bir soru yönelttik. Dedik ki öğlen yemeklerinde sadece öğlen geçerli olacak şekilde 888 pesoya kişi başı bir yemek veriyorlar. Tamamen deniz mahsullerinden oluşuyor ve doyana kadar yiyorsunuz. Ne kadar isterseniz o kadar yiyorsunuz. 7 ile 11 yaş arasına 488 peso diyorlar. 6 yaş altına free veriyorlar. Dedik ki eğer ki biz buraya gelirsek, öğlen yemeğimizi bu şekilde yersek, hemen size şöyle göstereyim. Böyle kapatılmış bir alan var. Onların kendi beachleri, içeride şezlongları vesaireleri var. Buraya girebilir miyiz dedik. Girebilirsiniz dediler. Sizin de aklınızda olsun. Hani böyle karmaşadan uzak, böyle sahilde şezlongumda ben insanlar üzerime gelmeden rahat rahat yatayım, korunaklı bir alan olsun diyorsanız eğer Mandarin Bay Resort'e gelebilirsiniz. Ama işte işin garip tarafı onun da yan tarafı açık. Ya Yani sadece açık buradan ama sadece bak sabahleyin geliyor. burada güvenlikler duruyor ve şurada şezlonglar oluyor. O bölgeye de genelde kimse geçemiyor. Bu arada o şey bence uygun fiyatlı. Yemek mi? Evet. Evet. Çünkü kişi başı 900 desek 1.800'e geliyor. Biz zaten bugün kahvaltı yaptığımızda 1.750 verdik. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Bunu sadece öğlen yiyebiliyorsun. Evet. Ama Akşam öğlen yersen yemeğinde balığa da değerlendiremiyorsun. Doyarsın balığa yani. Yarın gelip yiyelim istersen. Kahvaltıda yiyelim. Oo. Öğlen yemeği zaten. Oo. Mandarin Bay'in hemen 50 metre ilerisinde böyle bir ara sokak var. İçerisi gırla hediyelikçi, işte alışveriş yapabileceğiniz yerlerle dolu. Elbiseler, tişörtler, takılar. Bakalım şöyle. Yani burası hediyelik ve alışveriş konusunda benim şimdiye kadar gördüğüm en uygun yerlerden bir tanesi. Daha uygun hiçbir yerde görmedim. Ne yurt dışında ne Türkiye'de. Bu konuda Filipinleri tek geçerim şu an. Bu arada bu alan da şu anda bir balık pazarına açıldı. Gene az önceki gibi taze balıklar var. Kilo usulü alıyorsunuz, pişirtip yiyorsunuz. Ya mesela şu çantalar falan var ya, tişörtlere bakın, 2 tanesi 180'e satıyor. İşte şu takımlar vesaire mesela bizim sokakta ne kadara satıyordu Uğur kız onları? Takım olarak 300'e mi 200'e mi satıyordu? Yani mümkün değil bunu başka bir yerde bulabilmeniz. Bu arada şimşek fırtınası başladı gene. Bakın masajcı kızlarımız burada. Hello, how are you? May I see the prices? Okay. Okay, let's see. What we have. İsveç masajı burada var. 1 saati 600 pesoya geliyor. I give you discount. Okay, thank you. Size indirim yaparım diyor. By the way, payments are only cash. Yeah, only cash. We can't pay credit card, Foot right? massage. Okay, credit card yok. Foot masaj 600, yani ayak masajı 600. Biz geçen gün kombinasyon masajı yaptırdık. 1 saati 800 peso. Bunda tamamen böyle birkaç tane, 6 tane farklı masaj tipini kullanıyorlar. Refleksoloji hepsi 1 saat diyor. Whole body 1 hour, okay. Tay masajı, refleksoloji.
Ondan sonracığıma başka ne vardı? İsveç masajı. Hepsini evet. karışık yaptıkları bir Çayı var. masaj. En çok da your best seller is combination Yes. massage, right? Yes. Okay. Thank you so much. Okay, later. Later we will come. What's your Yen Yen Spa? Okay. Maria here. Maria, okay. Nice to meet you, Maria. We will come to you. See you. Bye bye. Bay bay. Bye bye. Yer nerede acaba? Arkadaşlar bakın böyle Ice Flex diye bir yer var. Bu kızların yeri de onun hemen yanında şöyle gene hediyelikçilerin olduğu bir alan var. Bakın şuradan içeriye giriyorsunuz. Wow. Is this your place? No, No. Where is your place? we're inside the alley. Aa. Aşkım oradan herhalde giriş yoktur diye düşünüyorum. O Yenyen'in olduğu yere ben girmem yani. Thank This is you. my balay seafood, sir. Thank you. Welcome to my flag, seafood. Okay. Böyle şık, güzel yerlerde var arkadaşlar. Burası da yine bir otel ama yemek yemek için dışarıdan gelebiliyorsunuz. Yağmur yağıyor. İnşallah kameramız ıslanmıyor. Gecenin güzelliğine bakar mısınız? Şu an tam alacakaranlık var. Bu arada yer yer turist bilgi merkezleri var. Hi, good evening. How are you? No, thank you. We are just checking and showing our followers their possibilities. Bakın burada fiyatlarıyla beraber hepsi yazıyor. For one person. Okay, one person is 65. Evet. Two person, the first one is Şu an muazzam bir yağmur başladı. Buraya geldiğimizden beri ilk defa böyle bir yağmur görüyorum. Şimşekli mimşekli. Şimdi Station 3'ün hemen başındayız ama karanlıkta size buraları göstermek istemiyoruz. Yarın sabaha bırakıyoruz burayı. Şimdi bir masaj yapacağız. Ayaklarımız çok yoruldu. Bir ayak masajı alalım. Sonrasında da aç karnımızı doyurur, otelimize geçeriz diye düşünüyorum. Masajda görüşmek üzere. Çok yoğun yağıyor. Suyumuzu ve takviyelerimizi almak için şimdi 7-Eleven'a geldik Uğur'la ve Filipinler'de Boracay'da karşılaştığımız tek Türk'le sizi tanıştırmak istiyoruz. Benim konuştuğum İngilizceden Türk olduğumu anladı ve bize laf attı. Kaan kendisi. O da şu anda 15. ülkesi olan Boracay'da. Kendisi de geziyor, dünyayı görüyor. Yaşıtız bu arada kendisiyle. İzmir'de yaşıyor. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. çok memnun oldum. Gerçekten çünkü Bali'den sonra burada böyle yalnız hissettik kendimizi. Oradaki yakınlığı, oradaki misafirperverliği ve canlılığı asla burada bulamadık. Seni gördüğümüz, tanıştığımız için çok Ben de memnun çok olduk. memnun oldum. Hepinize sevgiler, saygılar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalına abone olun. Haydi hoşçakalın. Sağ ol kardeşim. Kendi sokağımızda Joy Spa'ya geldik. Şimdiye kadar gördüğümüz en uygun fiyatlı yer burası. Bakalım içerisi nasıl? Duvar çok iyi abi. Aa, burası güzel bir yere benziyor. Hi ladies. Hi, good evening. Ne aldın? Foot masaj aldım. Foot masaj, okey. Kestirmeden söylemek istiyorum. Bali'deki masajları mumla arıyorum. Hijyeni mumla arıyorum. Çok kötü. Pomuza yaptırdık. Masaj yaptırdık. Hepsi toplam 1 saat sürdü ama ya bacaklarımın arkasını bile olmadılar. Neyse bu son da şimdi artık diğer rotana bakacağız. Tayland'da inşallah aradığımızı, Bali'de aradığımızı, yani Bali'de bulduğumuzun en azından Bence standartını buluruz yani. Bence bulacağız. Ama gördüğünüz gene keşkül gibi olduk o ayrı. Evet. hemen uyumaya. Bu zaten uyuyor, hemen uyuyor. Bakalım videoyu kapamıyorum. Muhtemelen bir yemek yeriz diye düşünüyorum şimdi. Beyim bir çorba içsin istiyorum. Biraz iyi gelsin. Canım suyum. Al. Hadi yemekte görüşürüz. Nasılsın? Islandık. Çok fena hem de ya. Nasıl gibi oldu her yerimiz şu hale bakın. Ve 2 dakika mı yürüdük? 2 dakikacıkta ya. Bir anda bastırdı. Gitmiş Mustafa falan olsa ne yapardın? Gözlerim yandı. Pardon. Hı? Gitmiş oldu olsa ne yapardık? Şu an gelemezdik. Şemsiye alırdık zaten bir yerden. Good evening. Ay ben yürüyemiyorum. Ben ayağımı sakatladım arkadaşlar. Sörften beri iyileşmeyen bir ağrım var. Senin iyileşmedi tabii.
Ha? Neyine sörf? Benim neyime mi sörf? Dur sen daha dur. Gözlerim yandı. Hadi odamıza geldik. Kurulanalım hemen. Gözümü açamıyorum.